Şu ana kadar girdiğimiz en vahşi orman. Çok iyi, insan kalkısı gelmiyor. Yol boyu hep gözümüz bu bitkiyi arıyordu. Geri dönüyoruz. Ya ben de polise geleceksiniz ya da geri döneceksiniz. Buraya giriş yasakmış. O zamandan beri buralarda çay yetiştiriliyor. Selamlar. Selamlar herkese. Biz neredeyiz? Malezya'nın yaylalarına çıktık. Bayağı Karadeniz'ine geldik. Cameron Islands'dayız. Burası 1500 metre yükseklikte falan ve Malezya çok sıcak bir ülke. Buralar bir tık daha serin kaçıyor işte. Gündüzleri 25'e kadar çıkıyor. Geceleri de 15'e kadar iniyor. Böyle bir nefes almaya yaylalarına çıktık. Daha da çıkacağız bu arada. Şu tepeye tırmanacağız. Bugün birlikte burada bir tane jungle trail varmış. Bakın ta şu tepedeki telekomünikasyon antenleri var ya, direkleri. Oraya kadar tırmanacağız. Bayağı ilginç bitkiler varmış, onları gözlemleriz muhtemelen. Belki hayvanlar falan da görürüz, emin değilim. Oradan da çay tarlalarına gideceğiz. Burası çay bahçeleriyle ünlü. Şimdi orman şeyine gidelim. Böyle çilek tarlaları falan var burada. Arkada birazcık çay tarlaları da gözüküyor. Ama önce orman yürüyüşümüzü yapalım. Buradaki en zor parkur falanmış galiba. Şimdi buradan giriş var galiba. Buradan çıkacağız ama çok çamur. Yapacak bir şey yok. Yağmur yağıyor burada her zaman. Teller var. Teller falan var ama kapı açık. Bak ne diyor? Orman kanununa göre izin almak gerekiyor falan diyor. Ama biz bir tane turistle konuşmuştuk. Dedi ki benim arkadaşlarım falan buraya çıkıyordu. Girişteki uyarıları önemsemeyin falan demişti. Resmi olarak giriyoruz. Bakalım sağlam çıkacak mıyız? Şu ana kadar girdiğimiz en vahşi orman. Şu ana kadar yürüyeceğimiz en zor yol olacak. Ama yol çok belli, o yüzden sıkıntı yok şu anlık. Yerler biraz kaygan. Birazcık dik bir yer çıkıyoruz şu an. Bakın bu işaret yolun buradan olduğunu gösteriyor. Böyle işaretleri takip ediyoruz. 3-4 saatlik bir tırmanış olacak muhtemelen. Tabii ki bizim hızımıza bağlı. Sakin sakin yürüyeceğiz. Saat 9'u geçiyor şu an. Tek sıkıntı öğleden sonra burada yağmur başlıyor genelde. Yağmura yakalanmak istemiyoruz. Yağmura yakalanırsak biraz zorlaşabilir. Hop, bir tane daha sarı işareti. Sinekler yemeye başladı. Şu ağaca bakın. Böyle devasa geliyor. Buradan bir tane daha çıkmış. Kökü falan herhalde, tam anlamadım. Dal gibi ama kök gibi de. Böyle kıvrılmış, buraya kadar gitmiş. Buradan tekrar toprağa girmiş. Bazı ağaçlar şey yapıyor diye biliyorum. Devrilmemek için destek oluşturması adına böyle enine de büyüyorlar daha sonradan. Öyle bir şey bence bu. Bu arada saçım nemlenmiş. Herhalde yapraklardan falan su geldi. Yapraklar hala ıslak yağmurdan. Ama burası çok nemli işte ortam. Toprak da o kadar yumuşadı ki altı boş gibi. Bu arada sandalet giydik. Çünkü sandaletimiz var. Aylardır da bu sandaletleri giyiyoruz. Gayet iş görüyor yani. Ayakkabıyla gidin illa deniyor da. Biz 2 kat çorap giydik. Şu beyazlıklar sormayın hiç. Tuzumuz dökmeye çalıştık sürüklenmesin diye. Sonra bu paçaları da şey yaptık, arasına soktuk, klasik. Ama soldan mı buradan mı acaba? Yol biraz zorlaştı. Burası doğru yol mu emin değilim. Haritaya bakmaya çalışacağım. Yol bu taraftanmış galiba. Var mı? Tamam. Haritayı bu arada Wikiloc.com veya Maps.me'den bakıyoruz. Buralardan çevrim dışı bakılabiliyor, merak eden varsa. Bu yolu kapatmışlar. Burası değil yazmışlar. Yolumuz buradan. Abi yosunlara bakın, böyle
Çok uzun uzun olmuşlar bayağı. Çim gibi şeyler falan var. Bu ağaçların uzama şekilleri çok ilginç ya gerçekten. Bakın buradan çıkmış kökü. Böyle gitmiş. Çok iyi. Tüm gün burada oturuyorum. Çok iyi değil mi? Evet. Doğal hamak. Hamak değil de. Hamak da Tabure. buraya yatamazsın. Tabure. Aslında yatarsın. Bu arada ben yatabilirim, evet. Bu yosunlar gerçekten yumuşak yapıyor. Normal oduna oturuyor gibi hissetmiyorum. Bayağı yumuşacık bir zemin. Müthiş rahat. Ormanda uyuyacak olsam böyle yosunlu bir yeri tercih ederdim muhtemelen. Tehlikeli mi bilmiyorum ama rahat. Çok iyi. İnsanın kalkısı gelmiyor. Öyle bir rahat ki. Bak sivri seni araştırıyor bak. Nerede? Kocaman. Büyük büyük sivriler var burada var ya. Ne besilenmişler ne besilenmişler. İri yarı olmuşlar. Acıttı resmen, o büyüklerden geldi, yedi beni. Ve acıttı biliyor musun? Sanki hani kan alırken iğne sokarlar. Aynı öyle bir acıydı. Hepsi sırtına dolmuş. Anne! Anne! O kadar değil. Anne! Tamam. Böyle polarımı giyebilirim, sıkıntı yok ya. Ben polarımı giyeceğim. Çok işkillendim. Biz hareket etsek iyi olur. Bekleyince... Lan! En sevmediğim canlı, yemin ederim, sivrisinek. Bir de kum sinekleri. Kamerayı alalım artık ve kaçalım. Kaç. Harbiden kaç. Kaç. Oh be, geniş ne güzel. Burada ateş yakmışlar bu arada. Evet. Burada yani yapsan kamp yaparsın harbiden. Biraz tehlikeli bence. Evet. Ama yapan olmuş muhtemelen. Ateş niye Aha. yaksınlar başka. CP Malta Trailhead. Böyle gideceğiz. İşaret şurada ama orası kapalıydı. Buradan geçmemiz gerekiyor da şuraya bakın. Toprak sallanıyor bildiğin. Burası çamur, şimdi burada basmadan nasıl geçeceğiz oraya? Buralar da çamur. Düşüyordum asla çamura. Yürürüm ya ben, sıkıntı yok. Çamura basarak yürü gerekirse. Çünkü her türlü batacağız bile. Geldim işte. Orada kayma. Teşekkürler. Bayağı kayıyor burası bu arada. Ha, oraya mı basmamam lazım? Tamam dur. Şuralar var ya. Ups. Tamam. Bakın burada dalın üstünden çıkmışlar. Bunlara hava bitkileri deniyor sanırım. Böyle kökü olmayan, nasıl olan başka ağaçlardan beslenen bitkilere. Aa, şuna bak. Nerede? Şuna bakın. Nedir o? Bu ne böyle? Çok ilginç bir şey değil mi? Bayağı garip. Bu bitki bayağı zehirli bir bitkiymiş. İnternetten baktım, internet çekiyor garip bir şekilde. Buna yılan yastığı deniyormuş şu bitkiye. Bu yılan yastığının meyveleriymiş ve bayağı zehirliymiş. Evet, biraz aşağı inmeye başladık. Neden öyle oldu bilmiyorum. Sonra tekrar yükseliriz herhalde. Yosunlar çok hoş ya. Yumuşacık. Kameraması nedeniyle detay çekimi yapamıyoruz ama burada bir tane kurtçuk ağa takılmış sanırım. Kurtulmaya çalışıyor ama yukarı doğru çekiliyor yavaş yavaş. Burada bir tane daha ilginç bir meyve gördük. Bakın. Bu bir tane palmiye türüymüş. Bu da işte onun meyveleri. İnsanlar için bu da zehirliymiş tabii ki. Ama kuşlar falan yiyormuş.
Şu ağaca bakın abi. Burada böyle yumru falan yapmış. Çok egzotik gözüküyor. Böyle masal ağacı. Burada bir tane mantar var. Böyle ilginç bir mantar biraz. Sert galiba değil mi? Toksik olabilir. Dokunmuyorum o yüzden. Bakın burada da farklı mantarlar var. Böyle küçük küçük. Daha farklı rengi falan. Çok tatlılar. Yeşille turuncunun uyumu zaten hep çok güzel olmuştur. Bende bir turunculuk var. Burada da var böyle bir sürü. Böyle bir çiçek bulduk. Buna da lipstick deniyormuş. Dudaklarıma süreceğim. Hayır. Şakaydı. Korktum. Şakaydı. Buna ruj çiçeği deniyor. Bayağı ruja benziyor gerçekten. Ama herhalde birazcık daha kapalıyken daha çok benziyordur. Uyuyayım mı? Uyu. Bayağı çok iyi bir şey ya bu. Halat Düşmez gibi değil mi? mi? Şöyle şöyle Aynen tırmanacağım. Tarzan bunda sallanıyordu. Sallanmak ister misin? Yapma. Bu kadarcık. Korkuyorum çünkü. Şunlara bakın. Yemyeşil. GoPro'nun şarjı bitiyor diye telefondan çekeceğiz biraz. Umarım kalite iyidir. Şunlara bakın abi. Kapkara. Burada bir tane daha var. Şu başka bir mantar iç içe geçmişler. Tam bak burasından gelip çıkmış. Bu dallar çok kayıyor. Aşağısı da çamur. Düşmeden nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Haydi geçtim. Dikkat et. İyi dayandık ama sonunda çamura battık. Ben de fena battım. İyi geldi. Dikkat et. Wow. Kafamı vurdum. Sonra çamura düşecektim falan böyle. Aa çiçeklere bak. O ne be? Orada bir şey mi var? Orada bir şey var. Manzaraya bakın. Bulutların hizasındayız. Bulutlar süzülüyor böyle. Yağmur geliyor. Geldi gelecek. Mutluyuz ama. Şu oyuya bakın. Onun içine sığabiliriz bence, ne diyorsun? Kesin sığarız. Büyüklüğe bak. Hadi deneyelim bakalım. Dikkat et yılan falan çıkmasın da. Bu kadar sığabiliyor musun? Bayağı enteresan. Arkada bir tane de küçük bir deliği var. Arka kapısı gibi. Şuraya bakın abi. Şeyi düşündük de ormanda kalsak yiyecek şey çok az ve hepsi zehirli. Ya bu ormanda. Aynen. Burada yaşamak, hayatta kalmak çok zor bir şey olmalı yani. Hayvan falan da hiç yok yani. Böcek bile, karınca falan yemek lazım. Çok fazla göremedik açıkçası. Evet. Uçan çok fazla şey var da. Bazen böyle kendime ormanlara atasım geliyor. Ormanda, mağarada falan yaşayasım geliyor da yaşayamazmışım ya. Aa burası çok iyiymiş yalnız. Ata binmişsin gibi. Bir kahramanlık türküsü usulü çal bize. Düm tek ya düm tek
tek düm teka düm tek tek. Ne deniyordu buna? Effer usulü efendim. Evet. Kahramanlık türküleri çoğunlukla Effer usulüyle çalınır. Usul derslerimiz buraya kadardı. Bayağıdır aradığımız bir şeyi bulduk. Yol boyu hep gözümüz bu bitkiyi arıyordu. Buna sürahi bitkisi deniyor. Bakayım hiç gözüküyor mu? Şu an içinde bir şey yok. Bunlar birazcık kurumuş gibi. Bunlar abi etçil bitkiler. Bayağı sinek böcek falan yiyorlar. İçinde bir sıvı oluyor. Oraya düşüyor böcekler, sinekler. Onları yavaş yavaş sindiriyorlar. Bunu neden yapıyorlar peki? Çünkü topraktaki besin yetersiz geliyor onlara. Yetersiz geldiği için böyle bir yöntem geliştirmişler zamanla. Bu hale almışlar. Bunlara sürahi bitkisi deniyor. Çok ilginç ve egzotik bir bitki. Bu bile küçük hali, bakın. Şöyle göstereyim. Benim elim de kocamandır. Sen göster. Bahar'ın elinden küçük. Onun daha büyüğü oluyor. Benim elimden daha büyük olanları falan da oluyor. O sürahilerin bir de büyüklerini bulduk. İnanamıyorum. Şunlara bakın. Devasa. Sadece sürahileri bulmadık. Böyle bir manzara da bulduk. Wow. Ormanın tepeden bakıyoruz bildiğin. Çok iyi. Bak beyaz sürahi var bir de. Nerede? Bak bitkilerin Oha. arasında. Sürahinin beyazı da varmış. Bulutların hizasındayız bildiğin ve o bulutların içine girersek kesinlikle ıslanacağız. Kesinlikle yağmur falan yağıyor bence orada. Buraya doğru yaklaşıyorlar. Bayrak bulduk. Burada da eyalet bayrağı var galiba. Evet olabilir. Puncak, Brinchang, Barat. Burası dağın adı falan herhalde. Bu dağın. Galiba. Ama hala yolumuz bitmedi ve bulutlar çok korkunç. O yüzden kaçıyoruz. Kaçın. Kaçın. Biraz önceki manzaralı yer zirveydi bu arada. Buradan şimdi inişe geçtik. Bir çıkış yolu bulacağız artık. Ama birazcık daha yolumuz var gibi. Bitmek bilmeyen bir yol yapmışlar. Öyle iniyoruz. Baksana bayağı yüksekteyiz. Yol gittikçe zorlaştı bu arada. En zor şekilli burası bu arada. Evet. Çok çamurlu, çok kaygan. Çok inişli çıkışlı böyle. Kolay yürünmüyor. Merdivene rastladık burada. Birazcık daha zorlaştı. Bir tane de halat var. O şekilde ineceğiz galiba. Wow. Bu artık kaçıncı seviye ya? Dikkat et. İp kayıyor. Ama bakın şöyle çentikler koymuşlar. Oraya kadar kayıyoruz en fazla. Hallettim ya, kolaymış. Hala bitmedi ve gerçekten çok sert bir iniş var. Şuraya bak ya. Hoplaya zıplaya iniyoruz valla. Şu an gövdesine bakın, simsiyah ve pürüzsüz. Gövdesinin kabuğu doğrusu soyulmaya başlamış. Bunlardan devasa yapraklar çıkıyor böyle muz ağacı gibi ama tam ne ağacı bilmiyorum, belki de muzdur. Yanında nehir akıyor. Böyle ufak bir şey. Böyle taşlar falan başladı. Bakın böyle bir nehir. Hemen üstünden geçeceğiz şimdi. Ayağımızı sokup temizlesek mi? O kadar çamur olduk ki. Evet doğru. Devam ki. Abi geri dönüyoruz. Bizim önümüzden giden bir grup vardı. Buraya giriş yasakmış rehbersiz. O yüzden parkurun sonunda çit varmış ve görevli varmış. Demiş ki ya benimle polise geleceksiniz ya da geri döneceksiniz. Oradan geçiş yasak. O yüzden 3 kişi şu an önümüzde geri dönüyor. Biz de onları takip ediyoruz. Mahvolduk valla. Buraya gelmek çok zordu. Dönmek de zor olacak. Ama en azından yalnız değiliz. Bu arkadaşlar daha hızlı bizden. Onların hızına yetişirsek zamanında varırız gibi düşünüyoruz. Abi şu halime bakın. Çok kötü oldu ya. 2 kere düştüm falan. Yani çok bir şey olmadı, popo üstü. Kaydım. Dönüşü hava kararmadan yapmalıyız. Ne kadar saçma bir şey ya. Ben
Haritalara falan baktım, internete baktım. Hiçbir yerde öyle bir şey yazmıyordu. Kapıda açıktı. Kimse de bize bir şey demedi. Girişte tabela vardı ama biz umursamadık o tabelayı. Birazcık bizim de hatamız. Ama şöyle, dün biriyle konuştuk ya. Orada bir engel görseniz bile önemsemeyin. Geçin gidin, yürüyün dedi. Aynısını yaptık. Diğer insanlar da hatta yazıyı bile görmemişler. Yazı çok görünür bir yerde değildi. Neyse ki bizden önce adamla konuştular falan. Geri dönerlerken karşılaştık. Dediler ki yapacak bir şey yok. Geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Geldiğimiz yolda çok uzun bu arada. Bu böyle yollar. Bakalım. Biz 5 saat falan yürüdük. Hadi yavaş yürüdük, tamam. Şimdi Ama belki yani- bir tık daha hızlı. Hadi 4 saatli. Şu anda da çok yorgunuz. 4 saat bence. Evet, 3 saat, 4 saat yine gideceğiz. Tam gün batımına doğru. Gün boyu böyle geçmiş olacak. Evet, zirveye geri döndük. Şimdi biraz soluklanacağız çünkü zaten 5 saattir aralıksız yürüyorduk. Ve hiç dinlenmemiştik. Böyle yer fıstığımız vardı, onu yiyeceğiz. Su içtik biraz. Suyumuz da azaldı. Gücümüzü toplayıp sonra tam gaz. Durmadan bir an önce varalım. Bugün çay bahçesi falan yalan oldu. Muhtemelen burada bir gün daha kalmamız gerekecek. Bir de çok yorulduk, her yerimiz çamur oldu. Yağmur şansımıza yağmadı bu arada tamamen. Ama her an yağabilir. Yağmur da yağarsa çok kötü olacak. Biz yiyelim, dinlenelim, gidelim. Bittik, tükendik. Bakın. Şu ayaklarıma bakın, şu pantolonuma bakın. Her yerim çamur, her yerim çamur. Evet, bir de sabah egzersiz yapmıştık. Yani sabah onun yorgunluğu üzerine bu. Yani burayı tamamlayacak kadar enerjimiz vardı. Geri dönmek ayrı bir seviye yani. Abi yağmur başladı. Daffy Duck yağmurluğumu giydim. Bahar da naylon yağmurluğunu giyiyor. Ama yağmura yakalanacağımızı düşünmemiştim. Umutluydum. Biz gidene kadar yağmur başlamaz diyordum. Biz hala gidemedik. Yağmur başladı. Medeniyeti gördük. Gördük medeniyeti! İşte orası. Evet. Çok mutluyuz. Oh be. Bak burada ne diyor? 10.000 ringgit diyor cezası diyor. 10.000 ringgit de ne yapıyor? 2.500 dolar yapıyor. O yüzden geri dönmek zorundaydık. Evet, kapıdan da çıktık. Şimdi bayır aşağı gidiyoruz. Ya taksiyle geldik buraya ve sadece 2 dolardı aslında, kişi başı 1 dolardı ama halimiz berbat. Yürüyebiliriz diye düşünüyoruz. 1 saat falan var bizim kaldığımız yere. Öyle işte, bugün böyle bir maceraya atılmış olduk. Nasıl bir şekilde sonlanacağını asla bilmeden kendimizi bu maceraya attık. Ki araştırma da yapmıştık, ona rağmen işte planladığım gibi gitmiyor her şey. Güzeldi ama değdi. Tekrar olsa tekrar yaparım. Yürümesi çok zor geldiği için biraz yürüyüp bırakıp taksi çağırdık bir tane. Evet abi, otelin önüne vardık. Yemek söyledik. Hemen otelin önünde bir tane kafe vardı. Böyle Mongol tavuk söyledik. Moğol tavuk daha doğrusu. Pirinçli. Hala Bol çok fena soslu. yağmur yağıyor. Bol soslu. Bunları bir güzel gömeceğiz. Öyle. Günü de burada kapatıyoruz. Mükemmel bir maceraydı. Yarının videosu telefondan olmayacak, söz veriyorum. Full GoPro ile çekeceğiz. Çay tarlalarına gideceğiz Cameron Islands'da. Yine buradayız. Bir sonraki günde kendimizi başka maceralara atacağız. Öyle. Yarın görüşürüz. Yakalandınız. Evet, Ömer bıyığını kesti. O yüzden kameraya çıkmayacakmış. Ben başlatıyorum. Abi biz oraya çıktık ya. Tepeye çıktık ya, bir tane dağa çıktık. Şimdi ertesi gün değil, ondan bir sonraki gün. Çünkü tepeye çıktıktan sonra öldük. Kameraya gözükebiliyor musun? Evet. Çok yorulduk. Şimdi yola çıktık. Tarlaları yolda görmeyi planlıyoruz. Şu çiçeği göstermek istiyorum size. Bu çiçekler çok güzel gözüküyorlar. Bakın. Burada var, şuralarda falan var. Ama inanılmaz derecede zehirli bir çiçek bu. Yani öldürüyor, bayıltıyor, felç ediyor falan. Evet, bu coğrafyada çok fazla böyle zehirli çiçekler var. Çok güzel gözüküyorlar ama dokunamıyorsun. Peki biz niye çantaları kuşandık? Çünkü şimdi çay tarlalarına gideceğiz buradaki. Sonra da Kuala Lumpur'a doğru otostopa çıkacağız. Önümüzde bayağı yol var aslına bakarsanız. Saatte öğlen falan oldu. Ama yani Önce tarlaları görelim.
Önce tarlaları görmek zorundayız. Gidelim, sonra da otostopa çıkalım. Bakın abi, şu ağaç bildiğimiz eğrelti otunun ağaç versiyonuymuş. Ya o küçük küçük görüyoruz her yerde. Onun ağaç versiyonu. Bu da bir Çin sumağı. Adamın elinde bıçak var. Kılıç. Otostopa başladık. Şu an bir 3-4 kilometre bizi atsın çay tarlalarına. Orayı ziyaret edelim. Sonra büyük otostop başlasın. Etraf çok güzel. Kuşa bak. Okay. Thank you so much. No problem. Abi bir tane taksi aldı bize. I go back. Beraber I go götürürüm back dedi. to. You come from Turkey. Turkey. Yeah. Okay. Thank you so much. Nice to meet you. Very nice. Okay, bye bye. Bye bye. Abi taksi de öyle, inanabiliyor musunuz? Burada taksiler de duruyor. Biz böyle gidiyoruz. Burada bilet mi almak gerekiyor onu anlayamadık ama. For person. Ne dedi? Tamam, $1 yani kişi başı. Vereceğiz. Ne böyle bileklik gibi bir enteresanmış. Oce din lagi nu teo tu ara ni dor goror manus ini tu barak e unai. O tarfuli nai o to tarfuli nai o to e uama gor. Harbiden bileklikmiş, adam takıyor. Wow. Abi çok güzel. Hemen dibimizde de çaylar var bu arada. Şöyle tatlı bir yürüyüş yolu da yapmışlar. Şöyle biraz bakınırız herhalde. Şuraya kadar gidiyor bak. Şuradaki Cameron Valley Tea yazısına kadar herhalde. Evet, böyle bayağı tarlanın içine girebiliyorsunuz. Ne yapsak, çay mı toplasak ya? Bak şelale akıyor. Aa, ileride de bir tane şelale var. Çok güzel ya. Bura abi asıl çay tarlalarıyla ünlü. Ve bu çay tarlaları özel, birazcık bizdekinden farklı. Çünkü buradaki çaylar yılın 12 ayı her ay hasat edilebiliyor. Biliyorsunuz Malezya ekvatora yakın ve mevsim, ya sıcaklıklar hep sabit gibi 30 derece civarında, pek değişmiyor. Sadece yağmurlu veya kurak mevsim oluyor. Burası biraz yüksekte kaldığı için sıcaklıklar bir 10 derece falan daha düşük deniz seviyesine göre. O yüzden çay üretimi için çok optimal. İngilizler buraya geldiğinde bir tane İngiliz iş adamı gelmiş, burayı keşfetmiş. Ağaçları temizlemişler. İşte ekim falan yapmaya başlamış. Çünkü yani çay için çok iyi bir ortam olduğunu anlamış. O zamandan beri buralarda yılın 12 ayı her ay hasat edilecek şekilde çay yetiştiriliyor. Biliyorsunuz Karadeniz'de yılda 3-4 kere en fazla hasat yapılabilirken burada yılda 12 kere çayları hasat edebiliyorlar. Şöyle üstteki yapraklardan topluyorlar işte. Onları çay olarak sofralarımızda içiyoruz. Doğrusu Malezyalılar içiyor. Veya Güneydoğu Asya. Biz de biraz içtik işte Cameron Islands'da. Gerçekten bu arada siyah çayın tadı tam Türk çayı gibiydi. Bir restoranda biz içmiştik burada. Dümdüz sıcak böyle şekersiz çay içtim. 2'ye satıyordu, 2 ringgite, yani $yarım falan. Okey bir fiyattı. Tadı da bayağı güzel. Oturduk buraya, hem biraz dinleniyoruz hem de böyle nefes alıyoruz. Bayağı iyi geldi. Çok da oyalanmamamız lazım ama buradan otostopa çıkacağız çünkü. Bayağı güzel bir yermiş ama.